Üstad Hazretleri diyor ki, her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. Allah Allah, cümlenin güzelliğine bak ya. Ortalığı kar kapladığında meyus olmamak lazım. Ümitsizliğe düşmemek lazım. Çünkü onları her zaman nevi baharlar takip etmiştir. Hep kalmış mı kar olduğu yerde? Hayır, hayır, asla, asla. Sizin ümidinizi kıracak bütün şom ağızlar bir olup konuşsa, geleceğe yönelik bütün ümitlerinizi korku damarınıza basa basa kırsalar, ama bahar ben elbet geleceğim dese, sizin dikkatinizi ve rikkatinizi vermeniz gereken baharın müjdelediği o haberdir. Kış, karnımda bahar taşıyorum dese ona inanmak zordur ama bu doğru bir haberdir. İnanmak lazım. Bahar gelince ne olur? Karlar erir, bütün dünya gül gülistan olur. Yarasalar inlerine çekilir, saksanlar hadlerini bilir. Gül dalından iner, dikenlere sığınıp kendilerini korumaya çalışırlar. Allah için hizmet edenlerin her zaman bağışıklık sistemi, dayanma sistemi, immün sistemi zorlanmıştır. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe efendilerimizin hayatını okuduğumuzda bunu çok iyi anlıyoruz. Sen Allah yoluna mücadele edeceksin ama kimse gelip yoluna taş koymayacak. Mümkün mü? Asla mümkün değil. Ve bu koydukları taşın en büyüklerinden bir tanesi haf damarı dediğimiz korku damarı. Ne yapacaklar? Seni korkutacaklar. Başına hal gelir diye korkutacaklar. İstikbal endişesiyle korkutacaklar. Dünyanı, maişetini, azığını yüklenme vakti gelmedi mi diye korkutacaklar. Bunca imkan elinin tersiyle itilir mi diye seni korkutacaklar. Azıcık bir elem çeken varsa içinizde şuna inanması lazım. Bu elemi çektirenler sizden misli misli daha çok elem çekiyorlar. Ve işin çok ilginç bir yerini söyleyeyim mi? Sizi korku damarınızla mahkum etmeye çalışanlar, önünüze taş koyanlar, dilleriyle bazen salya saçanlar, eğer bunu kasti yapsalardı ve bu yaptıklarının sizi ne kadar terakki ettireceğini bilselerdi, sevap bile alırlardı. Ama cennetten uzaklaşıyorlar bu yaptıklarıyla. Sen dünya adına bir şeye gönül bağlamadığın için kışta görülmeyen güzellikler senin de hiç umrunda olmayacak. Sen sürekli hedefini Allah'ın vaadi olan gelecek nevbahara dikeceksin. Dünyaya gönlün bağlanacak bir şey olmadığında korkacak bir zaafında inşallah olmayacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Zer için söylediği bir söz geliyor burada akla. Ey Ebu Zer, yükünü hafif tut, tırmanacağın dağ yüksektir diyor. Ne yükünden bahsediyor acaba? Dünya yükünden, dünya bağından. O cihette bağ ne kadar az olsa insanların önünüze taş koyması da o kadar zorlaşacaktır. Ama gönlümüz dünyaya dilbeste olsa, bağlarımız fazla olsa bizi ilk yakalayacakları nokta korku damarımız olacaktır. Bak seni bekleyen bunca imkan varken sen Allah yolunda koşturuyor, amel etmeye çalışıyorsun. Sakın bu imkanlardan olmayasın. Sakın şöyle bir hal başına gelmiş olmasın diye yaptıkları en büyük zalimlik budur diye düşünüyorum korku damarından. Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, eğer dinim beni intihardan men etmeseydi, Said bugün toprak altındaydı diyor. Bir insan ne yaşamış olabilir de bunu söyleyebilir? Bedenine en büyük acıları çektirmişler. Ruhuna en büyük ızdırapları çektirmişler. Ama inşallah insan böyle hüsnü zanla ümit ediyor ki şimdi acı ve ızdırap çektiremeyecekleri bir diyardadır. Böyle bir hüsnü zan besliyor. Üstad Hazretleri aslında bu yolda yürüyenlere bir de yolun haritasını çizip veriyor. Bakın bu yol böyledir diyor. Bir şiir vardı, hatırlar mısınız? Bu yol uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var diyor Yunus Emre. Demek Üstad Hazretleri bu beyanıyla da bize aslında neyi veriyor? Bir yol haritası çizip veriyor. Sinek ısırığına bile maruz kalmamış, İslam'ı hazır bulmuşlar. Bu anlattığımız dertleri de hissedemeyeceklerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle onların Habbab bin Eret gibi İslam'ın derdini sinelerinde hissetme haklarını ellerinden almıştır. O yüzden sizin gözlerinize baktıklarında nasıl bir halde olduğunuzu anlayamayacaklar. Sinenize baktığında sinenizi, sadrınızı Allah'ın nasıl genişlettiğini anlayamayacaklar. Geceleri ümmetin derdi uykunuzu nasıl kaçırıyor bunları anlayamayacaklar. Çünkü onlar hep tevarüs edip miras yediciliğe soyunacaklardır. Ve işte böyleleri Allah yolunda daha ileri gitmeyin diye
haf damarınızdan sizi yakalamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Zahirde Üstad Hazretlerinin seveni çok. Ama işin aslı yanında hep demir gibi bir avuç adam var. Mapusta Üstad Hazretlerini ve o bir avuç adamı görenler orada onlara da tahammül edemiyor ve 19 defa zehirlemeye kalkıyorlar. Bizim bir avuç adam dediğimiz ama dünyanın kaderine Allah'ın izni inayetiyle yön veren insanları. Eğer ben hizmet etmeyeceksem bu yaşamımın ne önemi var deyip Üstad Hazretleri 19 defa zehirlenmeyi bile göze almış. Daha sonra o zehirler ne olacak biliyor musunuz? Neye vesile oluyor? Şehitliğine vesile oluyor. O yediği zehirler vücudunun bir yerinde toplanıyor. Tam vefat anında vücuduna dağılıyor ve ne oluyor bu şekilde? Allah'ın izni inayetiyle belki de şehitliğine vesile oluyor. Şu 3 hastalığa yakalananlara bizim gibilerin çok dikkat etmesi lazım. Aklın kılleti, ruhun zilleti, vücudun illeti. Bu 3 hastalığa yakalanmış, size zulüm edenleri Allah'a bırakın. Allah onlara neler edeceğini bilir. Sabrınız ne kadardır diye sizi de size gösterecektir. Yani insanların bize zulmetmesinde başka bir murat daha var. Nedir o murat? Allah Azze ve Celle bize gösteriyor. Şimdi biz sürekli demiyor muyuz? Ya Rab senin yolunda senin için dayanmak istiyorum. Kader de diyor ki öyle mi? O zaman kader bu imanın bedelini istiyor senden. Ne ile? Yaşadığın musibet ve hadiseler ile. Sen bunlara ne kadar dayansan, ne kadar yerinde oynamadan dursan Allah'a verdiğin sözü de o ölçüde tutmuş olacaksın. Hizmet eden insanları her zaman haf damarından yakalamak isteyen insanlar olacaktır ve bunların bir kısımları aynı siz gibi görünecektir. Yani koşturmuş, etmiş, Allah Muhammed denildiğinde böyle sinesi yerinden çıkacakmış gibi davranmış olacaklardır. Ama hakikatte bunlar 3-5 kişiye bile Allah'ı sevdirememiş insanlardır ve o yüzden sizin gibi bir mücadele için koşturanlara engel olmaya çalışmışlardır. Aynen öyle de Üstad Hazretlerinin talebelerinden bir tanesi olan Ahmet Galip Keskin. Yani Muallim Galip diyeceğiz bugün. Muallim Galip abiyi birileri tam bu haf damarından, korku damarından yakalamak istemiş. Ne için? Bir avuç insan var. Bugün bizim imanımıza da ciddi manada kuvvet veren Risale-i Nur'un neşir işlemleri, yazı işlemleri, dağıtım işlemleriyle uğraşan bir avuç insan varken bu insanları da işlerinden engellemek isteyeceklerdir. Peki bunu hangi damarlarıyla yapacaklar? Haf damarı, korku damarlarıyla yapacaklar. Bizler bazen bu korku damarlarımıza yakalandığımız anda Allah Azze ve Celle neyi hatırlatacak biliyor musun Fatih? Daha çok korkmamız gereken bir zat olduğunu, yani kendisinin olduğunu bize hatırlatacak. İşte bu hatırlatma esnasında bize şöyle hafif bir tokatla bunu hatırlatacağından, bu tokatlarla biz onun şefkatli sinesine geri döneceğimizden bu tokatlara şefkat tokatı diyeceğiz. Allah'tan başkasına kalpte muhabbet etmek şirk sayılacağı gibi Allah'tan başkasından korkmak da şirk sayılacaktır. Bu yüzden birileri bizim korku damarımızı kullanırsa, bak gelecekten kork, şundan kork, bundan kork, git Allah'ın yolunu artık terk et deyip korku damarımızı kullanmaya çalışsa, Allah Azze ve Celle de bize merhamet etse, kendisi bütün mevcudattan daha çok korkulacak bir zat olduğunu bize şefkat tokadıyla hatırlatır. Şu inceyi de girmem lazım. Biz Allah'tan haşa yılan ve akrepten korkar gibi korkmayız. Çok sevdiğimiz bir zatın sevgisini kaybetmekten korkar gibi korkarız. Onun azametinden, haşyetinden korkarız. Şimdi demek birisi bizi haf damarımızdan yakalasa, Allah da bize merhamet etse neyle mukabele ediyor? Şefkat. Neden? Çünkü korku damarına sahip olan birisi hizmete fütür getirir. Gevşeklik, usanç gösterir. Kafasında başka korkular vardır. Ya geleceğimi nasıl inşa edeceğimden korkar. Ya birileri bana böyle derse diye korkar. Ya beni arkadaşlarım artık sevmezse diye korkar. Kimilerinin ailesi karşısında durur değil mi İslam'a adım attığında? Ben bu ailemle nasıl baş edeceğim? Bundan korkar. Sanki Sa'd bin Ebu Vakkas, Musab bin Ümeyr ilahir. O sahabe efendilerimiz bunları yaşamamış gibi. Halid bin Velid. Babası kim? Velid bin Mughire. Ne alalarını yaşamışlar, ne alalarını. Neden? Yol açıyorlar bize. Menfez gösteriyorlar, menheç gösteriyorlar. Bakın bu yolda giderseniz başınıza gidecek diyorlar. Ama bu yolda giderseniz dediği hangi yol? Cennetin yolu. Peki başka şansımız, başka yol var mı? Başka yol da yok. Madem başka yol yok, Allah merhamet etse demek ki bize ne yapıyor? Şefkat tokadıyla haydi benim şefkatli sineme dön çünkü bir yanlış içerisindedir diyor. Korkularımızı da satın alıyor. Üstad Hazretleri'nin talebelerinden bir tanesi kim demiştik? Ahmet Galip Keskin. Muallim Galip. Onda da benzer bir hatıra oluyor. Hatıradan önce Muallim Galip abiyi biraz tanıyalım. Kendisi Isparta'nın Yalvaç ilçesinden. Yani Risale-i Nur'da Isparta kahramanları diye geçen mektup demek onun içerisinde yer alıyor mu? Evet, onun içerisinde yer alıyor. Hattı çok iyi. Mektubatın arkasında yazdığı bazı şiirleri var.
Kendisi kaç dil biliyor? 4 dil biliyor. Babasının kadılık görevinden dolayı Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geliyor. İstanbul'a gönderilerek bir özel okul olan Rehber-i İttifak ve Terakki adlı okula gidiyor ve orada Fransızca öğreniyor. Babası 1914'te vefat edince Diyarbakır'ın Beşiri ilçesine geliyor ve burada kaymakamlığın kaleminde çalışıyor, yazı işleri. Ve bu esnada doğuda Arapça, Farsça, Kürtçe öğreniyor. Daha sonra Barla nahiyesine muallim olarak atanıyor ve bu yüzden biz ona Muallim Galip abi diyoruz. O muallimlik vazifesinde Üstad Hazretleri ile tanışıp nereye geri dönecek? Yalvaç'a, yani kendi memleketine avdet edip geri dönecek. Barla alakasında şöyle bir cümle geçiyor. Galip Bey'in 2 eli var. Şimdi insan içinden şey diyor değil mi? Ya tabii 2 eli var yani ne olacak diye, ama çok manidar bir incelik var. Sağ elini bana vermiş. Allah Allah. Çok ilginç. Benim hesabıma yazıyor, sol eli de kendisine kalmıştır diye. Garip bir şart var değil mi? Muallim Galip Bey aslı itibariyle solak bir insanmış. Sağ elini bana vermiş diyor ya Üstad. İşte sol eli kendisinde, devlet işlerini onunla yapıyormuş. Üstad sağ elini de bana vermiş deyip Üstad Hazretleri'nin işlerini de sağ eliyle yapıyormuş. O yüzden böyle manidar bir ince mesele var. Yalvaç'ta 850 yıllık büyük bir çınar ağacı var. 1939'da Muallim Galip bir yüzbaşı ile orada buluşacaklar. O dönemin tehlikeli konuları sayılan, nedir o tehlikeli konu? İman ne olacak? O dönemin tehlikeli konularından belli başlı noktaları konuşacaklar. O esnada birden yüzbaşı ayağa kalkar, belindeki beylik tabancası yere düşer, tabancadan çıkan kurşun Muallim Galip'e saplanır ve orada hastaneye kaldırılır. Allahu alem Konya'ya kaldırılır ve orada vefat eder. Böyle de bir vefat haberi vardır. Şimdi şurayı da anlatayım. Muallim Galip'ten önce aslında bir şefkat tokadı daha var. 11. şefkat tokadı. Onu hemen bir okuyalım. Belki rızası yoktur diye yazılmadı. Allah Allah. Burada da bir incelik var. Üstad Hazretleri 11 demiş. Yerde ayırmış ona. Yani senin için ev yapmışlar ama eve girmemişsin. Ama belki rızası yoktur diye yazılmadı demiş. Burada da bir incelik vardır. Varsa aklınıza gelen bir şey paylaşabilirsiniz abi. Abi benim aklıma gelen. Normalde hani rızası yok, o zaman yazmaya da gerek yok. 12. 11 olurdu. Böyle daha düşerdi ama üstad diyor ki hayır. Böyle bir şeydir. Kişinin de rızası lazım. Gene dediğin gibi incelik oluyor. Evet, Onu da evet. belirtiyor. Çok güzel. Okumaya geçelim mi abiler? Bismihi Sübhanehu. 10. lema Şefkat Tokatları Risalesi. 12. Muallim Galip'tir. Rahimehumullah. Evet, bu zat sadıkane ve takdirkârane risalelerin tebyizinde çok hizmet etti ve hiçbir müşkülat karşısında zaaf göstermedi. Ekser günlerde geliyordu. Kemali şevkle dinliyordu ve istinsah ediyordu. İstinsah ne demek? Yazarak çoğaltmak demek. Yani ne yapıyor? Çok az insanın yaptığı bir işi yapıyor. Çok az insanın yaptığı işi yapıyorsa nerede demek? Cephede en önde demek. Allah Allah. Yani önem sırası çok ciddi. Evet. Sonra kendine 30 lira ücret mukabilinde umum sözleri ve mektubatı yazdırdı. Onun maksadı memleketinde neşretmek ve hem hemşehrilerini tenvir etmekti. Ve bu noktada ciddi çalışmalar yapmış. Yani Isparta Yalvaç'ta çok ciddi bu işin neşrinde yardımcı olmuş. Muallim Galip abi. Evet. Sonra bazı düşünceler neticesinde risaleleri tasavvur ettiği gibi neşretmedi, sandığa bıraktı. O düşünceler yüksek makamlardan birkaç tane insanın belki bir nebze korku damarından yakalaması oluyor işte. Şimdi bu kadar ciddi bir vazifeyi ufacık bir manada Muallim Galip abi fütür getirmiş. O da ne cihette? Birileri onun korku damarıyla uğraşıyor. Resmi birkaç düşmanı onu korku damarından yakalıyor. Bak şöyle olur, böyle olur diye. Evet. Birden elim bir hadise yüzünden bir sene gam ve gussa çekti. İşte burada Allah Azze ve Celle o hata uzamasın, kesilsin diye kendisinin kainatta tek korkulacak zat olduğunu hatırlatıyor ve ne yapıyor? Bir senelik bir şefkat tokadı vuruyor. O bir sene içerisinde de ne çekiyor? Biraz gam ve gussa çekiyor. Peki ahiret için bu şifa mıdır? Şifadır. Sizin içtiğiniz ilaçlar da öyle olmuyor mu? Tadı çok mu güzel sanki içtiğimiz ilaçların? Ne oluyor? Sulfato gibi diyor değil mi Üstad Hazretleri? Başta acı oluyor ama netice itibariyle tatlı oluyor. İşte o yüzden şefkatli bir tokat. Yani neticesi hayır olduğu için başa gelen bu hadise şefkatli bir tokat oluyor. Buyur. Risalelerin neşriyle ona adavet edecek resmi birkaç düşmanlara bedel... Bir dakika, cümleyi yakaladınız değil mi? Risalelerin neşri neden engelleniyor? Ona adavet edecek resmi birkaç düşman. Haftamarı. Şimdi oldu mu? Başta okuduğumuz yerler birleşti mi? Evet. Risalelerin neşriyle ona adavet edecek resmi birkaç düşmanlara bedel, zalim, insafsız çok düşmanları buldu. Bir kısım dostlarını kaybetti. Birkaç düşmandan kaçıp, korkup neden birçok düşman edindi ve dostlarını kaybetti? Çünkü şefkat tokadının şöyle bir olayı vardır. Kişiye maksadının aksiyle tokat yedirir.
Sen hizmetine neden fütur getiriyorsun? Şu kapılar bana açılsın diye. Tam zıttı olur, o kapılar sana kapanır. Sen hizmetine neden fütur getiriyorsun? Ticarete atılıp işlerim ziyadeleşsin diye. Tam zıttı olur, iflas edersin. Sen hizmetine neden fütur getiriyorsun? Birkaç tane düşman var, onlardan korktuğum için. Maksadının aksine tokat yersin, daha çok düşman edinirsin ve omuz omuza dertleşeceğin dostların da elinden gider. Çok ilginç bir hadise değil mi? Allah muhafaza eylesin, garip bir hal. Ne gerekli? Demir gibi sabır gerekli. Sebat gerekli. Nasıl? Süresiz. Bizim öbür dünya vizemiz Allah Azze ve Celle tarafından gelene kadar dişimizi sıkıp sabır gerekli. O zaman birbirimize sürekli ne diyeceğiz? Sabret kardeşim diyeceğiz. Gerçi sabret diyemem. Ateşi hicrandır bu. Var ise sabrın eğer vasıldan asandır bu. Harını gül, gülünü har görendir akıl. Za eder bülbülünü, başka gülistandır bu. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne kadar olsa cefadan usanır, candır bu. Çerha tesir eden eğme sana etmez mi eser? Hazer et, ah dil sineyi suzandır bu. Merkezi daireyi pirde dur, eyle izzet, bir gün elbet döner başına devrandır bu. Keçecizade İzzet Molla. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davan enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.